Bu videomuzun içeriğinde Türk savunma havacılık sanayi sektöründe 2025 sonu itibarıyla en başarılı ve dünya çapında ses getirerek gerçekleşmiş olan son 7 savunma havacılık proje ve uygulama teknolojilerini inceliyoruz. Türkiye'nin yerli insansız savaş uçağı Baykar Kızıl Elma, burun kısmına entegre edilen Aselsan ürünü, Murat AESA radarıyla görüş ötesi mesafe olan 200 kilometreden hedef uçağı tespit ederek işaretledi. Bir sonraki aşamada, Karadeniz kıyısı Sinop açıklarında tespit edilen düşman hava aracı, otomatik güdümle ateşlenen TÜBİTAK SACE'nin ürettiği Gökdoğan, havadan havaya füzesiyle tam isabetle vuruldu. Bu uygulamada bir SİHA'nın otomatik kontrollü hava füzesi kullanılarak hava muharebesine aktif olarak katılmasıyla dünya havacılık tarihinde bir ilke daha imza atılmış oldu. Yeni nesil havacılık muharebesinin kapıları da aralanmış oldu. Emeği geçen herkese, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Savunma Sanayi Başkanlığı'na, ASELSAN'a, TÜBİTAK SAGE'ye ve Baykar'daki yol arkadaşlarıma bu milletin bir mühendis evladı olarak şükranlarımı iletiyorum. Vatanımıza, milletimize ve tüm dost ve kardeş coğrafyada hayırlı uğurlu olsun. Türk Hava Kuvvetleri Komutanı olarak tarihi bir gün yaşadığımızı, ileride geriye dönüp baktığımızda bunun ne manaya geldiğini herkes tarafından daha iyi anlaşılacağı bir dönemin kapılarını açtığına inanıyorum. Türk havacılığı için tarihi bir an daha. Bayraktar TB3 SİHA TCG Anadolu gemisinde iniş ve kalkış testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Kısa pistten başarıyla kalkış ve iniş yapan ilk insansız hava aracı olarak havacılık tarihine geçti. Türk havacılığı için tarihi bir an daha. Bu tarihi gelişme öncesinde de Bayraktar TB3, Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 süpersonik füzesini kuşanarak 25 Mart günü Muğla Dalaman'dan havalandı. Atış testi için havalanan Bayraktar TB3, ilk denemesinde 50 kilometreden fazla mesafeden denizde yüzen bir hedefi tam isabetle vurdu. Bu proje uygulamasının görüntüleri Bayraktar'ın bir önceki modeli olan TB2 SİHA tarafından takip edilerek kaydedildi.
TSG Anadolu gemisinden salvo kalkış yapan 2 Bayraktar TB, 3 SİHA, Mavi Vatan Akdeniz'in Antalya açıklarında görev sahasına ulaştı. Bayraktar TB3'lerden biri, kanatları altında taşıdığı Roketsan tarafından geliştirilen milli mühimmatlar MAM-T ve MAM-L ile hedef adasındaki yer hedeflerine yönelik mühimmat atışı gerçekleştirdi. Diğer Bayraktar TB, 3 SİHA ise Baykar tarafından milli imkanlarla geliştirilen Kemankeş, bir yapay zeka tabanlı mini seyir füzeleri ile hedefi ateş altına aldı. İcra edilen atışlarda belirlenen hedefler başarıyla vuruldu. Gerçekleşen farklı bir senaryoda da Akdeniz'de bulunan TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB, 3 SİHA'nın veri bağı üzerinden yönetilen Aselsan, Albatros, S, Kamikaze insansız deniz aracı, KİDA, deniz üstündeki hedefi etkisiz hale getirdi. Uluslararası bir etkinliğin olduğu bir dönemde yapılan ve bu projede önemli uygulama anlarına sahne olan gösterim faaliyetini İtalya, Birleşik Krallık, İspanya, Japonya, Brezilya askeri heyetleri de takip etti. Ankara, çok katmanlı hava savunma ağı çelik kubbe için 6,5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Türklerin çelik kubbesinin genel özellikleri, İsrail'in Iron Dome'una benzer ama daha kapsamlı. Radarlar, füzeler, elektrooptik sensörler ve yapay zeka destekli karar sistemleri. 200 kilometreye kadar kısa orta uzun menzil koruması. Maliyet etkin lazer önleyicilerle ölçeklenebilir yapı. Orta Doğu ve Karadeniz'de artan İHA ve füze tehditlerine karşı Türkiye, yerli entegre kalkanını daha da güçlendirmiş olacak. Son 14 yılda ihracatını 8'e katlayan Türkiye savunma ve havacılık sanayi, 2025'te de güçlü bir satış performansı sergiledi. 2025'i 10 milyar dolar ihracatla kapatmaya hazırlanan sektörün 5 yıl içinde ihracatta liderlik koltuğuna oturacağı öngörülüyor. 2025 yılı Ocak, Kasım dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %30 artışla 7 milyar 445 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların yıllık istatistik değerlerini geride bıraktı. Savunma havacılık teknolojileriyle ilgili benzeri proje, uygulama, yeniliklere ulaşmak için Teknoloji TV kanalımıza abone olabilirsiniz.